adresimiz bugün yine Didim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Denize 1,5 kilometre yakınlıktayız. 1500 metre yakınlıktayız. Yerden ısıtmalı, full akıllı, özel havuzlu, güney cepheli, bitişik nizam. Bu evimiz satılıktır. Pardon, batı cepheli, full akıllıdır, yerden ısıtmalıdır, havuzludur. Bu detayı unutmayın. Odaları da geniştir. Yani öylesine geniş demeyeyim, yani gerçekten geniş. Çok geniş desem de yani Didim'de yapılan birçok evin odaları ufaktır. Buna ufak diyemeyiz. Bunlar geniştir ama genişin genişi var. Söz konusu evimiz ikiz ev. Şimdi ne yapacağız? Havuzdan başlayacağız. Size tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar evimizi. Evet, her evin, burada bitişik evler var ya, tekliler de var. Herkesin özel havuzu var. Onu da söylemek istedik. Yerden de oldukça yüksektir. Bu bölgede kanalizasyon da var. Efeler Mahallesi daha ileride. Kanalizasyon yok ama buraya her ne hikmetse kanalizasyon çekmişler. Bunu da beyan ettik. Bu güney cepheden, bu kapıdan evimize girdik. Bu kapının bir mekanizması daha var. O diğerine aittir. Ancak biz bunu kullandık. Geldik. Şimdi havuzumuzu göstereceğiz. Ev geniş bir evdir. Akıllıdır. Yerden ısıtmalıdır. Kanalizasyon da vardır. Dedik havuzda 7 metre 3 metredir. Sonra havuzda gözünüze ne ilişti? Oluşu olmayışından iyi. Bazı evlerin havuzları ufaktır. Başka bir şeydir. Bu havuz büyük, 7 metre 3 metre. Yanda komşunun havuzu var. Arka tarafta oturanlar var. Yanda oturanlar var. Onlar bu havuzları nasıl çözmüşler? Bu menşeden perfojeleri yüksek yapmışlar. Araya da böyle yeşilimsi brandalar, kimi yapay çim, kimi çimçit ekmiş. Havuzda öyle kamufle edilmiş. Havuz güzel mi? Güzel bir havuz. Taşımalı sistemdir arkadaşlar. Temizlik, hijyenik anlamında da işte motoru değişiktir. Yani sizi yormayacak. Kimi havuzlarda üstüne filtre koyarlar. Filtre tıkanıyor, sinekler giriyor, kirli oluyor. Ama bunun güçlü bir motoru var. Denge deposu, motor dairesi de var. Bakın havuz görürsünüz ancak biri üstten buraya bir şey takıyor. Bu filtre tıkanıyor. O polenleri falan temizlemiyor. Bu havuz detayı da önemli. Yani bir ekmek yersen fırıncıdan mı al diyor. Başkasına alma. Şimdi bana ekmek yaptırsan hamur burama bulaşır. O yüzden fırıncıdan almak daha iyi. Bu evin bahçesi, motor dairesi, denge deposu burada. Ayağıma takılmıyor. Güzel. Evet. Ve arkadaşlar bu teras dedik evet güney cephelidir. Salon ile mutfağın önünde bir yer terasımız var. Bunu da böyle çözdük. Yani havuz müstakil, giriş müstakil. Her ne kadar 17 tane villa olmuş olsa dahi bu bir site değildir. Ancak günün birinde buraya bir dayanışma, bütün hepsi satıldıktan sonra, insanlar içine oturduktan sonra bir dayanışma olursa, işte bahçelere bakar, bu çimlere bakarsa bir gider vermek daha iyi diye umuyorum. Ve kapı kilitli, ben kapıyı açayım. Nasıl olduysa kapı. Bakayım ya Allah. Evet, şimdi Didim Efeler Mahallesi. Hani birçok kişi Efeler diyor ya. O yüzden madem Efeler, alın size Efeler'de 9.500.000'e. Daha önce Hisar Mahallesi'ne 10.750'ye tanıttım, o satıldı. Hisar Mahallesi'ne 9.750'ye tanıttım, o da satıldı. Hisar'da 7.5'a var, bilmiyorum. 7'lere birkaç tane tamam ama bu konsepte değil. Tanıtmış olduğum evlerin konseptinin en iyisi olan bu. Size söyleyeyim. Salonumuz bu. Yerden ısıtma var, doğramalar bittik. Diğer evlerin standartlarına göre daha iyidir. Sineklikler var. Efendime söyleyeyim, burası TV ünitesi yeri, televizyon ünitesi burada. Evet, burayı da herhalde söyledik. Sonra bakın Can oradayken birçok bu standartlarda ev görürsünüz. Lavabonun kapısı buradan açılıyor ya da buradan açılıyor. Bunu gizlemişler, bu arkada. Bunu da beyan ettik. Sonra evin beyni burada. Dünyanın neresinde olursanız olun, telefonunuza indireceğiniz uygulama ile evinizi komuta edersiniz, izlersiniz. Nereye bastın? Tüt dedi hemen. Ve mutfak lake mutfaktır, daha kullanışlıdır. Kimi gider mobilyacıdan, beyaz eşyacıdan bir buzdolabı alır. Bu kadardır. Buzdolabı ya içine girer ya en zayıfını seçmek zorunda kalır. O vesileyle burası şişman buzdolabı. Devamında mikrodalga var. Hani bazen 7 milyon bilmem garip evlerde var ya, herkes bütçesine göre. Onlarda bunlar yerleri de yok. Yani mikro yeri de yok. Burası ankastra seti. Mutfaklar kaliteli mutfaktır. Yıkama yeri. Burası da bakın çamaşır makinesi yeri, bulaşık makinesi yeri, kaçak su sensörü de var burada. Hani su aktı, dolap çürüdü falan bazen olur ya, başımıza geliyor. O yüzden bu da güzel yapmışlar. Yani su kaçağı olsa sistem sensörlü kendini güvenliğe alır.
İşte gizlenmiş ayak yolu da burası. Şimdi dedik odalar büyük. Kadrajımıza ne kadar yansıtıyoruz bilemem. Ama odaların büyük olduğunu söyleyebilirim. Muhterem arkadaşlar, banyo 2 tanedir. Genelde imar yönetmenliğinden kaynaklı işte bazen metrekare el vermiyor. İnsanlar bir banyo yapıyor. Burada 2 banyo var. İkisi de kullanışlı. Çamaşır makinesi, Hilton dolap, klozet. Bu da böyle duşakabine bakalım. Evet. Köşeye saklanmış bir yer var. Bu yaprak böyle bir cam. Temiz ürünleri koymak için de burası böyle. Su boruları ankastra sıvanın altında. Burayı da gösterdik. Şimdi yerden ısıtma full akıllı Didim Efeler Mahallesi, denize 1,5 kilometre. Her ne kadar ikiz dediysek de ev dördüzdür. O yüzden arkadaşlar oda metrekaresine bakın. Bakın bu standartlarda maalesef ufak oluyor. Çünkü ben bazen derim fırıncılara selam. Un zamlanınca adam somin ekmek yapıp satacak ya. O zaman gramajdan biraz kırpıyor ki fazla ekmek çıksın. Yani una zam gelince somin ekmeğinin gramajından da birileri çalıyor. O yüzden arsalar da pahalı olunca, maliyetler pahalı olunca insanlar da evlerin metrekaresinden çalıyor. Ama burada o söz konusu değil. Ev geniştir. Bu da ikinci oda. Bakın oda metrekaresine bakın. Önünde de bir balkon var arkadaşlar. Söz konusu bu adreslerde Didim'de, Kuşadası'nda bu adreslerde balkonlarda kimse zaman geçirmiyor. Herkes havuz başında ya da zaten gelip uyuyor yani. Önemli olan havuz başı, salon, mutfak. Şimdi en üst kata çıktık. Burada da bir oda, bir banyo daha var. Bir oda, bir banyo daha var. Evet. Bir oda, bir banyo daha var. Değerli arkadaşlar, yine Hilton dolap, yine klozet, yine burada, yine köşede bir ne var? Bir banyomuz var, yaprak cam. Güzel, yine temiz ürünleri koymak için burada bir şey var. Sonra bu banyodan çıkıyoruz. Şimdi burası da etti. 3. oda. Oda metrekaresi geniş. Çatının üstü sandviç paneldir. Bakın sandviç panel. Evet. İleride de bir storage var. Bir depo var. Evet, depoda kullanışlı. Gerçekten oraya da bir şey koyabilirsiniz. Bunu da böyle özetlemeye çalıştık. Değerli arkadaşlar, günün birinde gelirseniz bakın lütfen kanalıma da abone olun. Abone olursanız makbule geçer. Parasız, sermayesiz, alın teri dökmeden iyilik iyiliktir derler ya. Böyle basıyorsun, abone oluyorsun, çok makbule geçer. Yani farkında olmadan dua alıyorsun, iyilik alıyorsun, efendim birçok şey. Şimdi buradan aşağı inelim. Bir de benim bir ricam olacak. Ricam. Yani mesela adamın biri varsayalım Çeşme'den kafasında bir ev var değil mi? Ya da Kuşadası'nda bir ev alma fikri var. Ama diyor ki ben Didim'de de bir bakayım diyor. Tamam, çok güzel. Araştırmak iyidir. Şimdi ama adam hayatta mesela Kuşadası ya da Çeşme ya da Bodrum'daki halinden vazgeçmiyor. Ama biz de bilemeyiz ki adam diyor ev bakacağım. Ya madem sen kurban oldun, sen Çeşme'de yer bakıyorsun ya da Bodrum'da ya da Kuşadası'nda ya da Ayvalık'ta ya da bilmem Sarımsıklı'da neresi işte ev bakacaksın. Buraya da bir tane ev bak ama kendini böyle tam hemen alacakmışsın gibi bizi bir gün, 2 gün uğraştırıp sonra da ben burada aldım. Kardeşim sen şimdi 2 saatimizi alsan ammane, 3 alsan emmane, 4 alsan ama bütün günümüzü niye alıyorsun yani? Madem sen orada alıyorsun bizi niye o kadar yoruyor? Aldım. Ya vallahi sen ilgi alakana çok teşekkür ederim. Tamam teşekkür ederim de teşekkür üfledi gitti yani iyilik iyiliktir de. Tamam biz yani ne oldu yani? Bir kan kardeşi mi olduk? Bir ne yaptık yani? Ya böyle de yapmamak lazım. Madem sen başka yerde alıyorsun, fikrin odur ama gel bir sana sözlü olarak fikir veririm. Ama bizi bu sıcakta dağlara taşlara çıkan 2 günümüzü al bu ayıptır. Bu teşekkür meşekkürle ödenmez. Şimdi sen adama mesela bazen biz de öyleyiz. Biz de Anadolu insanlarız. Şimdi adam gidiyor birine bilmem camını kırıyor. Başka ahlaklı olmayan bir şey. Ya bir özür dilerim. Sen bilerek yaptın, özürle olmaz ki bu. Niye yaptın sen? Yani özürle olur mu yani? Özür niye kabul olsun ki? Yani affetmek Allah'a mahsus. Ama şimdi kardeşim, tamam ya anlayan anladı. Ya alacaksan 1-2 saat al yani ama 2 gününü niye alıyorsun adam? Valla hakkını helal et, özür dilerim. Ya özür müzürle olmaz bak mahvolduk.
Çok uzatmayayım. Bazen ben vardır benim benden içeri söylerim. Sonra da bakıyorum bir şeyler konuşmuş. Bu sefer diyorum ya ayıptır şimdi insanlar diyecek Allah bu ne diyor bundan ev alınmaz diyecekler. Sonra videoyu sileceğim. Emeğim boşa gidiyor zaten bu sıkıntı. O yüzden dikkat edin. Ben Can'a diyorum ki Can ben çok fazla konuştum mu beni uyar. Sonra gideceğiz bir daha geri geleceğiz videoyu. Bu defa sen diyeceğim ben çekmiyorum. Can biz iyi konuştuk değil mi? Bir şey yok değil mi? Can diyor ya doğru diyor. Ama beni uyar Can bak ben bazen böyle garip hallere girince beni uyar. Yoksa biz videoyu tam gidip bakacağız. Biz ne konuşmuşuz? Bakıyoruz ayıptır bu video. İnsanlar diyecek bunlar ne biçim esnaf. Sonra videoyu siliyoruz. İkinci defa çekmek zorunda kalmayalım diye. Durum bu. Yaşıyoruz. Kimse almak zorunda değil. Ama şimdi ben bir mağazaya gidiyorum. Ya 2 gömlek giydim. Tamam da abi bütün mağazanın gömleklerini, tişörtlerini giy. Sonra ben öğleden sonra bir daha uğrayayım. Bir gidiyorum daha gelmiyorum. Bu ona benzer bir şey. Mağazacı ne yapsın şimdi? Yani bütün ütüleri bozdun. Rayonda hepsini indirdin. Biz böyle yaşıyoruz yani işte. Böyle bütün mağazadaki rayonları, tişörtleri, gömlekleri, boxerları indirtme bize. Gözünü seveyim. Ve sevgili arkadaşlar burayı gösterdik. Saygılar, hürmetler, iyi günler.